Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Transpor'a hoş geldiniz. MediaMarkt'ın sunduğu Zoom başladı. Stüdyoda Erman Özgür, Serhat Akın, Ümit Davalı, Nihat Kahveci ile beraber kupayı konuşacağız. Eşleşmeleri konuşacağız. Son 6 turu bitti. Çeyrek finaller başlayacak. Abi hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl Serhat abi? Keyifler 10 numara. Dünya Kupası da iyi gidiyor. İyi gidiyor. İyi devam ediyor. Richarlison'u stüdyomuza getirdik. Ona pas atmaya çalıştı. Erman abi aldı. Richarlison işte. Hayır. İtalya'ya temsilen geldim. Schilacci. Tabii. Madem İtalya Dünya Kupası'nda yok dedi. Madem Pirlo'da bütün reklamlarda oynuyor. İtalya'nın da eksikliği hissediliyor. Hissediliyor. Renk katıyor Evet. takımalar. Evet. Skilacci mi? Tanır mısın abi? Tamam ya. Milan'da oynarken apartmandaki Skilacci fenomen Ronaldo'ydu ya. Skilacci top mu topluyordu? Ronaldo da Dünya Kupası'na renk katan isimlerin başına Ya bir şey geliyor söyleyeyim. Katar'da. Şimdi bak Brezilya sahanın içinde iyi oynuyor değil mi? İyi kadro var. Abi tribünde Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Kaka değişti, Rivaldo geldi. Tribün desteği böyle bir şey yok. Onları görünce korkarsın sahaya çıkarken. Bu arada biliyorsun röportajlar yapıyor. Rodrigo yaptı, ayağına sürttü. Richarlison'la yaptı. Richarlison titriyor fenomeni görünce. Öyle ya da böyle Brezilya'nın golcüsü. Düşün nasıl bir fenomen yani. Ki ben de zaten hastayım yani. Ama ayağını sürtmekle olmuyor bu işler biliyorsun değil mi? İşte. Ama Biraz güzel- olmuş gibi. güzel Biraz goller olmuş attı gibi. ama. Biraz Güzel olmuş. Bayağı sürtmüş Ona gibi. bağlı olarak değil bu. Öyle mi? Yani, Ronaldo'yla alakası yok onun. Genlerle alakalı. Aynen. Peki Ronaldo demişken yani Cristiano'dan başlamak bence tam zamanı olacak. Cristiano Ronaldo'dan bahsetmek, söz etmek. Çünkü Bence- sondan başlayalım. Ercan abinin yerine oturuyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ercan Taner dedi ki burada senden önceki programda her Dünya Kupası kendi yıldızlarını yaratır dedi. Cristiano Ronaldo yedek kaldı. Yerine oynayan oyuncu hat-trick yapıp bir daha asistli maçı bitirdi. Gonzalo Ramos. Tamam bilinmeyen bir oyuncu değil ama Yine yani goller bu Dünya Kupası'yla değerine değer katan ilk oyuncu olabilir. En büyük oyuncu olabilir şu anda. Şimdi Ronaldo'nun zaten yedek oturması başlı başına tüm dünyanın ilgilendiği bir olay. Basın mensuplarının bir fotoğrafı vardı. Herkes takımı çekmesi gerekirken Ronaldo'yu 500 tane çektiler. gazeteci. Bütün foto muhabirleri. Bunun da baskısı olmasına rağmen muhteşem bir iş çıkarmadı mı Serhat abi? Ya kesinlikle ama bence çok saçma da buluyorum. Yani şimdi mesela Neville bir açıklama yapmış. İşte o yedek bıraktı, o yedek bıraktı. Hepsi haksız mı? Yani buradaki arayış ne? Yani Ronaldo'yu bitirmeye mi çalışıyoruz veya amaç ne anlamadım ki. Yedek kalabilir ya. Dinlenebilir de o maç. Belki yorgun olabilir. Belki ufak ağrısı olabilir. Bunları hepimiz yaşadık futbolcu dönemimizde. Yani Ümit abi ilk maçta oynamadı. Sonra Dünya Kupası'nda şov yaptı. Olabilir. Milan'dan geldi oynatmadı. Şimdi bunu arayabiliriz. Yani bulacağımız şey de bence çok iyi olmayacak. Bence önemli olan Ronaldo'nun katkısı var mı oynadığı zaman veya yok. Bunu konuşabiliriz. Şimdi yerine geldi 3 gol attı tamam. Diyelim ki kritik maçta şimdilik oynattı, atamadı, elendiler. O zaman ne yapacağız? Ronaldo mu haklı çıkacak? Yani bence bu tartışma Çıkmayacak çok... tabii. Evet. Yani elenen çıkacak Portekiz olacak, tabii. üzülen yine Ronaldo olacak. O yüzden ama bence önemli olan dışarıda Ronaldo'nun ne yaptığı. Dışarıdaki destek çok önemli. Ronaldo dışarıda mutsuz değil. Dışarıda takımı... Gol sevinçlerine de katıldı zaten. Evet, bu çok önemli. Yani milli takımda bir lider ve doğru duruyor bence. Yani o yüzden ben katılmıyorum o eleştirilere. Ya şimdi riskli bir karar. Cristiano Ronaldo varsa biz onu sahanın içinde görmeye alıştık. Ben şimdi Manchester'da yaşadıkları falan önemli değil. Orada çok oynamadan geldi ama Portekiz milli takımından bahsediyoruz. Son turnuvasını oynayacak. Onların en büyük yıldızı, dünyanın en büyük yıldızlarından biri. Herkes Ronaldo neden oynamıyor? Acaba sakatlığı var mı diye düşünmüştür. Teknik direktörü de yaptığı açıklamada taktiksel olarak düşündüm dedi ama Kore maçında oyundan alınacak çıkarken skora göre çok eleştirilirdi. Onun yerine oynayan oyuncu da Ramos hat-trick yaptı. Bu maçta yaptı ama diğer maçta yine oynamaması risk olur. Cristiano Ronaldo çok mu iyi oynuyor? Bence ilk maçta çok iyi oynamadı. Uruguay maçındaki performansını beğendim. Güney Kore maçında da kötü oynadı. Ama ne kadar da kötü oynarsa oynasın CV 10 çuval orada kupa var. Başarı var. İlk 11 oynamayı hak ediyor. Ben mesela oyuna girerkenki ruh halini biraz mutsuz gördüm. Normal. Tabii ki takımı kazandı. Şu an çeyrek finalde Fas'a karşı oynayacaklar. Mutludur.
Ama Cristiano Ronaldo oynamadığı bir maçtaki o mutsuzluğunu biraz gördüm ben oyuna girerken. Bence hak etmiyordu. Sakatlık yoksa Cristiano Ronaldo 11 oynar. İsterse 5 gol atsın, onun yerine oynayan oyuncu. Ümit abi. Ben diyorum Fernando Santos tamamen haklı. Abi yani oynamayıp da eğer 6 atıyorsa takım hoca haklıdır bu konuda. Baktığın zaman Teknik direktör gibi konuşuyor tersi şu anda. olsaydı İşte o zaman Fernando Santos'un son maçı olurdu herhalde bu. Oynattığı Büyük bir ihtimal risk ama oradan mı var? Yani tabii atmasaydı Ramos 3 tane, Portekiz veya kazanmasaydı. kazanmasaydı diyelim. Veya. Yani tabii ki bu sürekli konuşulacak bir durumdu. Yani Ronaldo Dünya Kupası'nda normalde Portekiz'in en büyük kozudur. Tabii. Bunu herkes öyle görüyor ama oynatmaması da büyük risktir yani hoca için. Hoca o riski aldı, kazandı. Hoca şu an Hoca artı da haklı kazandı. çıktı. Ama ben yani sadece Ronaldo için değil de mesela Messi'ye baktığın zaman Avustralya maçında ilk yarım saatte Messi olduğunu bilmesem çıkarırım yani ilk yarım saatte. O kadar yürüyen, o kadar işte umursamayan bir hal, tavırları var. Beden dili çok kötü. Yürüyor, yanından rakip geçiyor toplan, hiç müdahalesi yok, bir şey yok. Ama bir anda böyle bugün maç oynanıyor bir aklına geliyor. Aziz Beyiç Onun bir yüzünden. kavgası. Uyandırdı Messi'yi. Aynen bir touch pozisyonda birbirine böyle bir tartakladılar. Sonra Messi dedi bugün maç var herhalde, maç oynanıyor. O maçın içinde 1 dakika 2 dakika sonra zaten de Gol golü attı. yaptı. Yani inisiyatif almasını biliyor. Ama bazen geç oluyor, bazen de işte dediğim gibi uyarılması gerekiyor. Ronaldo da aynı şekilde. Kızdırdığın zaman çok farklı şeyler yapabilen bir potansiyele sahip. Ama şu an dediğim gibi Portekiz iyi gidiyor ve kimse de şu anda Ronaldo'ya konuşmaması gerekiyor. Yalnız şimdi bazen yıldız oyuncuların yedek kalmasına kadrodaki diğer oyuncular acayip bir tepki verir. Şöyle bir bakıyorum, forvet hattında hemen hemen hepsi kariyer maçı oynadı. Rafael Leao daha iyi oyuna Felix girden. kariyer maçı. Bruno Fernandes inanılmaz iyi oynadı. Bernardo Silva çok Bernardo Silva müthiş Leao oynadı. girdi. Leao Otavio. girdi. Abi hepsi iyi oynadı. Bazen yıldız oyuncunun olmayışına takım öyle bir tepki verir ki. Bilmiyorum, Portekiz'in bu kadar iyi bir maçı var mı? Mesela Messi oynamasa Arjantin milli takımının forvet hattında bu kadar üst düzeye çıkacak oyuncu yok. Ve Ama Messi'ye Portekiz milli takımı başka bir şey yaptı yani. Erman, Arjantin'in kalecisi Martinez dedi ki %99.9 işi Messi yapıyor. Biz geri kalan 0.01'i yapıyoruz dedi. Düşün. Ve onun Arjantin'den Messi'yi alsak hakikaten belki rakip kaleye gidemeyecek durumda. Ümit abiye de katılıyorum. Baktığında maçların ilk yarısında ortalıkta yok ama her maçta da skor katkısı, asist katkısı taşıdı buraya Soralım kadar. teknik direktöre, kimle başlarsın abi Fas maçına? Ben Şimdi sordum. Ben dedim ki, Ronaldo var. otururken- Elinde Ronaldo var. Dinlendi ama hat-trick yapmış ve müthiş iş çıkartmış. Santrafor var. Kimle başlarsın? Ramos mu Ronaldo mu? Never change a winning team vardır biliyorsun yani öyle bir laf. Normalde Kazanan baktığın bozulmaz zaman, mı diyorsun? aynen öyle. Ronaldo yine yedek İkisine beklemesi başlayalım. gerekiyor ama yani artık o İkisiyle. son Sert abi maçlara değişik bir şey geldi. söyledi. Evet, ikisi beraber oynadı. Ama çabuk çıkıyor Fas ya. İşte. Yani topu kaptırdığın zaman Ya orada Felix'i biraz Ümit bağlantı abi. gibi kullanıyor. Felix'i. Ya pasa karşı ne gerekiyor? konumlandırıyor. Normalde şut atman gerekiyor. Çünkü çok kalabalık defans var. Onu Yani atmayan takımı konuşacağız birazdan. Şutta yani Ronaldo'nun biliyorsun bir Artık numarası. Ronaldo'nun Bruno Fernandes'i yeme zamanı geldi. Belki de o Fernandes yedi. kesilir diyorsun. Belki de o onu yedi. Kesmez canım. Ha? Belki de o onu yedi bu maçta. Eğer onu yaptıysa yanarız. Bu arada, Benim de özür dilemem gerekir o zaman. bu arada golü kim attı? Bruno mu Cristiano mu? Yazsınlar bize arkadaşlar. Ya tabii yorumları da Çünkü bekleyelim. kimi Bruno diyor, kimi Cristiano diyor attı bana Cristiano. böyle. Saçı, Topa saçı değil. baktılar, çipe Ama baktılar. topa bakınca da Bruno dokundu, çıkıyor. dokunmadı. Bruno'ya yazdılar. ya şunu Ya vücudun görmezden bir gelmek parçası saç da dahildir. çok bana çirkin göre. geliyor bana. 37 yaşında Ronaldo. Ya orada olması bir başarı zaten. Ya. Oynamış, oynamamış. Mesele değil ki. Herkes ona bakıyor ilk. Ulan gol sevincinde golü atan değil de Ronaldo'yu gösteriyor ya reji. Ya Bu şimdi zaten abi- başlı başına Ya belki Pepe- 37 Pepe yaşında. Bakban'ı taktı. Ay şimdi Çıkmamasına rağmen oyunda. Şimdi Ronaldo saçıma değdi İstiyorsa takma. dediyse değmiştir yani. Şimdi ben desem saçıma değdi yalan olur. Şu anda tam yalan. Şu an diyemem. Şu an hiç diyemezsin. Diyemem. Ama şimdi o demiş Abi, saçıma değdi. Bir ay sonra dersin. Belki bir ay sonra ben de derim. Ama yani bilmem bence orada hani Dünya Kupası oynadılar işte. Şimdi Ümit abi saçıma değdi dediyse yani burada neyin şeyi Ya tabii olacak ki? tartışma biter orada ama zaten geçmişte kaldı o Bitti karşılaşma, yani, evet. o olayda. Evet. Fas karşılaşmasında da Nihat abi bir zorlu bir rakip. Fas İspanya maçında beraber konuşalım. Fas'ın da çok hak ettiğini söylemek lazım. İspanya, Kore'ye, İspanya, Japonya'ya karşı Japonya %17 topa sahip oldu. Düşün, turnuva tarihinde en az topa sahip olup kazanan takım Takım hüviyetinde. Abi, topa sahip olmak önemli
Ama şut at ya. İspanya şut atmıyor. Yalvarırım bir Sağ, tane. sol, orta saha, geri, stoperler. Evet çok güzel pas. Final yok. Al topu götür şimdi yani. Al topu götür evine. Hani ya tamam topa sahip olmak iyi de sonuç yok ya. Bazen izlerken yani ben şahsen yoruluyorum yani. Ön tarafta bir şut atarsın, pozisyona girersin. Bu arada da pasın hakkını yemeyelim. Bir takım dakika 120 fizik olarak aynı kompak halde defans yapıyor. Düşün Beşiktaş'ta Sayıs geniş alanda birazcık o defolarını görüyoruz. Burada takımın defansta en iyi oyuncularından biri. Çünkü kompak halde oynuyorlar. Çıktığında kademesine giriliyor. Topu oyuna iyi sokuyor. Ya bir de bu kadar kötü penaltı atılmaz. Eğer maçı penaltıya götürüyorsan İspanya bu kadar kötü penaltı atmaya hakkın yok. Bu diğer tarafta da Bono'yu tebrik edelim. Yani bütün penaltılarda nereye Bono. atacağını sezdi. Bono'ya. Bono. Bono. Çok Yani iyi yani. İspanya'nın Gerçekten. bu pas oyunu, şut atmayışı, hani penaltılarda da gördük aslında yani. Hiç güvenli değillerdi Ümit abi bu topa gelirken. Hiç penaltı konusunda uzman birisi. Ya hem onlar hem Japonya'yı seyrettim o penaltı atışlarına gerçekten çok kötü vuruşlar oldu. Hatta kimdi en son penaltıya gelen? Busquets. Busquets, Sergio Evet. Busquets. Yani gülümsedi hatta kaleciye. Çok rahat atacak zannettik. Çok rahat atacak zannettik evet ama yani gerçekten hepsi çok kötü penaltı kullandı. Henrique'de ben Ki seçtim. bunlar üçünü dedi. normalde bunların da çalışması vardır yani. Busquets'i de seçersin. Yani bilhassa Yani ben koydum oraya. son 16'dan sonra işte playoff'lara girdiğin zaman penaltı konusu idmanlara da normalde Gidebilir çalışılır. çünkü oraya. Yani %100 gidilebilir. Dolayısıyla ya onlarda çalışmak lazım. Penaltı atıcıları belirlemek lazım. Ama bu konuda hiç çalışılmamış gibi gözüküyor. Hem Kesinlikle. Abi Şöyle bu orta İspanya sahadan penaltı atma yerine kadar yürüyorlar ya. Zaman geçmiyordur atanlara. Değil mi? Kimine? Sen profesörsün Yani. bu konuda. Nabızı düşürmek önemli orada ya. şimdi sen de köşe belirliyorsan öyle bir sordun kendine- gibi Berkay gibi sordun sanki sen hiç yürümedin oradan oraya. Abi ne penaltılar attı ya. Ya o yüzden. o atıyor da sen Ben de çok atıyordun penaltı yani hani atmıyordum ya. ben de Ben ben frikikçiydim sevmiyordum daha da yani ama Evet. sen hani öyle bir sordun hiç hayatında penaltı kullanmamış. Sanki Hiç oraya futbol- yürümemiş Hiç gibi. oraya yürümemiş Yo, yo. gibisin yani. Futbol oynamamış gibi. Evet yani öyle bir sordu değil mi? Yok şimdi Busquets'i de attırırsın penaltıyı. köşeyi Attırırsın belirlersen ya, tecrübe. Burada Ben kaleciye bakmak mı? köşeyi Köşeye mi? belirlersen bak mesela Nihat'ın dediği gibi orta sahadan giderken bir köşe belirledin kendine. Orada karar değiştirirsen tekrar o zaman sıkıntıya sokuyor kendini. Acaba orası mı acaba burası mı diye kalıyorsun öyle. Bence düdük bitti ya 120 dakika. Bence orada stres başlamıştır İspanya'da. Şimdi baktığında İspanya... Var orada 120'de çok net bir gol kaçırdı Sarabia. Tamam. Sarabia Direkten kaçırdı. döndü. Şimdi şöyle düşün. Fas zaten buraya gelen en sürpriz takım. Fas'ın kaybedeceği bir şey var mı? Hiç yok. Hiçbir şey yok. Zaten her şeyi kazanmış. Bence strese girecek takım ve giren de zaten öyle oldu. İspanya'ydı. Çünkü İspanya her maç 1000 ortalamaya çıkmış şeydi. Pasta. Pasta. Bu kadar dominant bir futbol oynayıp dediği gibi sonuca varamayıp bu maçı da normalde alması gerekirken 120 dakikayı uzatırsan her dakika uzayan her dakika bu tarafın Fas'ın lehine bu tarafın aleyhine işler. Penaltılarda onu gösterdi. Şimdi düşünsene dünya çapında tam Fas'ta da oyuncular var ama şimdi Busquets dediğin normalde belki 100 penaltının 98'ini kaçırmaz. İşte burada kaçırdı. Yani onlar çok strese girdi. Onu hissettiler yani. Zaten Kötü bir penaltı detay var. evet ama bence stres Gerginlik burada değil mi? çok gerginlik burada var. Katılır mısın? Küçük bir detay var. İki teknik direktör de belki penaltı atsın diye oyuna oyuncu Aldılar. soktu. İkisi de İkisi de kaçırdı. kaçırdı. Aynen öyle. Yani bu birincisi. İkincisi İspanya 1018 pasla maçı bitirdi. 1018 pas. Uzatmalarda Khedire'ye 2 tane net pozisyon verdiler. Evet. Şimdi madem topla Geride savunma koştular yapıyorsun yani. bu kadar pozisyon veremezsin. Son olarak da evet bir pas oyunu oynayabilirsin ama neden santraforsuz? Neden Oturttuğunu Morata değil? düşünüyor. Çünkü Morata'yı Fas başta- gibi takımdan 60 dakika gol atamazsan o takımı seni eleyeceğine inandırıyorsun. Evet. Seyircisini de aldı arkasına. Bir de Tribünü de aldı. stat sanki Tabii, daha Fas yakın. gibiydi. Fas'ta oynanıyormuş Ama gibiydi. Morata İnanılmaz ile seyirci ilgili vardı. hep sonradan aldığı için Nihat abi o hep onu öyle kullanmak istedi Luis Enrique. Morata kendini bir beğendirtemedi yani İspanya Evet. taraftarlara. Ama Torres gol de olmadı atıyor yani. mu? Atıyor. 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 Hoca da Asensio ile başladı. Forvetsiz bir sistem. Gezgin. Ya Costa Rica maçında 7 gol atınca o sistemin hani katkısını gördü. Devam etti onunla. Ya İspanya'nın topa sahip olmasına zaten hiçbir zaman sıkıntı yok. Ama bir Fernando Torres, bir David Villa bulmaları İçeri lazım bu atman lazım. sisteme yani. O tarz bir oyuncu. Madrid medyası Luis Enrique'yi yer mi? Yani o kesim Penaltı, Birazcık şu Madrid deyince rol aklıma çaldım. geldi. Berkay'dan. yani. Eşref Hakimi Madrid doğumlu. Onun da son penaltıyı Ramos stiliyle atıp Panenka yapıp Onun- kazandırması da ve o dansı yapıp bir de gönderme oldu. Yani Madrid doğumlu biri yıktı aslında Evet. İspanya'yı. Hani Sergio Ramos'u aradılar mı? Baktığında 2 tane oynayan oyuncu da çok kaliteli, ayakları temiz ki
Orta sahadaki Rodri oyuncuyu libero. stoper oynatıyor. Rodri'yi. Düşün, stoper oynatıyor. Nerede aradılar dedim biliyor musun? Böyle kritik maçlarda duran top önemlidir ya. Sergio kornerden, yan toptan bir tane de olsa vurup gol atabilirdi. Pepe çıktı vurdu işte. yani attı. Pepe atıyor işte. Pepe yani attı. Sergio onu yapardı. Çünkü hep yaptı. Yalnız Pepe golü Çok, atınca çok emindim yüksek ben top Ronaldo'nun oynadılar geleceğine. defansa. Çok yüksek topla geldi. Yani başka bir çare bulamadı İspanya Fas'a karşı. Evet. Ve Fas'ta 2002'den sonra çeyrek finale Seni çıkan, de tebrik ediyoruz çıkan Ümit abi burada. ilk Türk Müslüman takımı oldu tekrar. Zoom'un ilk bölümünde Fas'a dikkat Fas. çekilmesi gerektiğini Ümit abi söylemişti Evet. burada. Bahsetmiştir. Çok fazla çok da kimse tecrübeli bir dikkat takım. çekmemişti o zaman. Çeyrek final Evet şu an. söylemişti. Aynen öyle, çeyrek final. Önemli yani. Daha da ileriye gider Kaliteli mi? bir takıma Turnuva sahipler. sürpriz herhalde Yani, Fas diyebiliriz. Yani savunmaya Japonya hepsi iyi baktığımız oynadı zaman ama. Kalede Sevilla, Tabii. Sağ bek Sevilla'da Paris. oynuyor. Sağ bek Paris, sol bek Bayern Münih, West Ham var. Stoper Bir de Beşiktaş var Sayıs. Evet. Şu an Hakim Sayıs'a Ziyech. baktığın zaman Türkiye Ligi'nden gönderilen 19 futbolcunun tek şu an kalan Fas'taki Sayıs. Romain. Abi o Amrabat böyle bir şey yok. Ne maçı İtalya'da- oynadı orta sahada. Ama Liverpool izliyormuş onu. Buffal. Buffal çok iyi. Sofyan Bufal. Yani. Çok beğendim ben de. Hakime zaten bir şey O demiyoruz. Topa dokunmadan çalım atıyor. Biz İnanılmaz. sallandı Topun çizgide. etrafında sallanarak çalım attı. Ben ilk defa Evet. görüyorum. Büyük bir keyif aldım oradan. Ama şimdi Danimarka, Sırbistan bunlarda da çok önemli işler beklenildi. Zaman zaman belki uygulamaya çalıştı ama şimdi Fas bence bireysel oyunun dışına çıktı. Takım Takım olarak. olarak. İnanılmaz. Yani birinci dakikadan 120 dakikaya aynı tempoyu sürdürmek bence bireysel oyundan fazlasını ister. Yani onu çok iyi o bütünleşti. Bence Sırbistan, Danimarka Onları beklediğimiz yapamadılar. sürprizler yapamadığı için elendi. Doğru. Ben Fas öyle düşünüyorum. Portekiz eşleşmesinde çok sık favorini alayım abi. Sonra diğer eşleşme. Aynı tarz maç izleyeceğiz. Portekiz topa sahip olacak. Fas yine bulduğu toplarla kontraya çıkacak. Ama bu son Portekiz bu performansını alır. Bu maçtaki Fas'a karşı oynarsa ben Portekiz'i bir tık önde görüyorum. Ama abi Fas Her şey yapabilir değil mi? ısıracak yani. O ısırmayla karşılık vermesi lazım. Daha sert Portekiz'in. durması lazım. Sert durması lazım. Ümit abi. İsviçre maçında olduğu gibi o kadar çok pozisyona gireceğini zannetmiyorum ben Fas'a karşı. Evet. Daha kompakt bir defans var. Ve dönüşlerde de dediği gibi Nihat çok dikkat etmesi gereken bir Portekiz olması gerekiyor. Çünkü Fas gerçekten topu kaptığı zaman çok çabuk ileriye çıkan bir oyuna sahip. Zevkli maç olur mu onu bilmiyorum. Gene kapanacak çünkü Fas. Ama eğer ilk golü bulursa ancak öyle çözer Portekiz. Ama bulamazsa dakika ne kadar çok devam ederse Fas'a Fas'ın lehine döner lehine diyorsun. dönüşür. Serhat abi favori. Şimdi Fas'ın hikayesi burada bir çekme. Fas'ın tabii ki futbol herkes eleyebilir. Ama yani şu Arjantin, Hollanda, İngiltere, bunları Fransa, bunları saydığımızda bile de eleyebilecek tek takım Portekiz gibi gözüküyor. Yani bir sürpriz üstüne koyarsa o zaman da şunu söylüyorum. Oğlum Fas tribünlerinden çıkmış gibisin ya. Hiç şaşırmam Demek seni Fas istemedim. tribünde görsem şu anda. Demek istemedim ama. Yok. Gerçekten bir hikaye yazabilirler. Yani öyle de bir kura geldi ki yani Portekiz tabii ki çok güçlü ama yani bu saydığımız isimlerin arasında bence yani zayıf halka demeyeyim ama eleyebilecekse onu eleyebilirler. Yine böyle bir uzatma çünkü bu aynı maç İspanya maçını düşünün. Uzadıkça Portekiz için Gerilim başlayacak. gerilim başlayacak. Öyle bir maç olacak ve uzatmaya da gidebilir o maç. Ben de şöyle söyleyeyim. Bence İspanya maçında ne kadar yıprandığıyla da çok alakalı. Çok fazla topun peşinde koştular. Fakat Portekiz'in pozisyona girme becerisi İspanya'dan daha yüksek. Yani pas yaparken pozisyona giriyor. Ve İspanya'ya nazaran bir avantajı da duran topları çok iyi kullanıyorlar. Ben de Portekiz biraz daha Gol kazanacak bulma gibi geliyor gol bana. bulma şansı Favori İspanya'dan onlar. daha fazla. Ben çok yıprandığını düşünüyorum Fas'ın. Masal bitecek gibi geliyor bana. Bana da masal bitecek gibi Peki. geliyor. Portekiz bu işi çözer gibi geliyor. Diğer Masallar eşleşmelere asla geçelim. bitmez. Baksana Fas tribününden gelmiş gibi diyorum. Hakim Ziyech. Hakim Senin gibi. Ziyeh'le Eşref Hakimi ya. Masallar bitmez. Diğer tarafa geçelim abi. Messi'yi konuşalım. Şimdi Messi Arjantin-Hollanda eşleşmesi var. Tamamen Messi odaklı, Messi merkezli bir Arjantin milli takımı izliyoruz. Hollanda'da eleştiri almasına rağmen son karşılaşmada oldukça ciddi bir çıkış yaptı. Fizik olarak ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Ne görüyorsun Arjantin-Hollanda maçında? Valla iki takım da beklenilen performansı göstermeden çeyrek finale geldiler. Birbirlerinin rakibi oldular. Arjantin'e karşı Hollanda'yı daha iyi bir takım olarak görüyorum. İşin ofansif ve defansif anlamında kompakt bir takım. Hani belki çok topa sahip olmuyorlar ama rakibe de çok pozisyon vermiyorlar. Çünkü dünyanın en iyi stoperlerinden biri Van Dijk var orada.
İnanılmaz bir Dumfries performansı izliyoruz. Blind. Gidiyor, gol atıyor. Blind ofansa katkısı inanılmaz. Gakpo diye Bir oyun çıkardılar. zaten çok iyiydi ama turnuvanın yıldızlarından biri. Son maçta Memphis'i oynattı. Onu da çok beğendim. Evet. Çok iyi oynadı. Orta sahada De Jong var. Diğer taraf ise bir kişiye bağlı. Bak, bir kamyon dolusu yükle buraya kadar geldi. Getirdi vallahi. O yük artık bir yorar. Ve seviyeler arttıkça da yanına yardımcı bir oyuncu istersin. Başka futbolcudan da iyi bir performans istersin ki. Mesela Di Maria onu çok veremedi. O da sakatlık De yaşadı. Paul işin defansif tarafını yaptı ama ofansif tarafında çok katkı sağlayamadı. Lautaro Inter'deki alat dedi Messi, golleri kaçırdı. İnanılmaz tepki aldı ki ama iyi futbolcu. Ya çok enteresan bir maç olacak. Hani kompakt bir takım mı kazanacak yoksa dünya yıldızı olan bir kişi tek başına yine maçı mı alacağının sonucunu göreceğiz. Çok ortada. Hollanda kazanırsa ben şaşırmam. Yani görmek istediğimiz tabii Messi'yi Ben- o ileride görmek yani. istiyoruz futbol severler olarak ama işin de bir de gerçeği var Messi'nin yani. keyfine bağlı o da. Göreceğiz mi görmeyeceğiz mi? Müsaitse o maçta. Rahatsız olmadıysa. Hollanda ABD'ye karşı da çok önemli pozisyonlar verdi. Yani ABD de çok gol kaçırdı, baktığın zaman pozisyona girdi. Ama işte Arjantin dediğim gibi ileride o hareketliği sağlarsa yine de onlar da çok pozisyona girecektir. Ama dediğim gibi yani Messi oynarsa ne zaman Canı oynamak isterse. isterse o zaman Arjantin bir şeyler yapıyor. Bence açık bir maç. Yani Hollanda da şu ana kadar ciddi rakiple karşılaşmadı. İlk ciddi rakibi. Arjantin aynı şekilde Hollanda ilk ciddi rakibi olarak görüyorum. Keyifli maç olacağını düşünüyorum. Arjantin de pozisyon veriyor aslında Serdar abi. Son dakikada Avustralya atabilir de Avustralya 2-2'yi. 2-2'ye getiriyordu Evet. neredeyse maçı. Hollanda da pozisyon veriyor. Yani gol vaat ediyor aslında karşılaşma. Birazcık Ümit abi dediği gibi birazcık Messi'ye bakıyor ama ben Arjantin'i daha yakın görüyorum. Ama genele baktığımda yani şu an performans olarak, takım olarak yani Mbappe kesinlikle damgasını vurdu Dünya Kupası'na. Çünkü saçma sapan işler yapmaya başladı. Onu konuşacağız Fransa'yı birazdan. Tabii. Oradan gidecek finale çok yorgun gidecek ama. Çünkü Tabii. burada Hollanda-Arjantin eşleşmesi, aşağıda da İngiltere. İngiltere eşleşmesi, İngiltere de muazzam oynuyor. Oradan bir yarı final oynanacak. Sonra finale gelecek. Bence bu taraf daha avantajlı. Yani buradan atıyorum Brezilya Ya yürürse Brezilya'nın yolu çok şey gibi görünüyor çok zaten. çok rahat demeyelim de bu tarafa nazaran da. Çünkü burada çok finaller oynanacak. Erken final. Yani işte Fransa diyelim birinci finalini oynuyor. Diyelim yarı final, ikinci final olacak. Üçüncü final. 3 final oynamış olacak. Buraya da Mbappe'nin soluğu Fransa ile yetecek mi bilmiyorum ama ben Arjantin'i Hollanda'yı yeneceğini düşünüyorum. Yani Hollanda'yı genel olarak performans olarak çok beğenmiyorum. Yani Van Dijk doğru en iyisi ama Bildiğimiz Hollanda değil tabii. Değil. O Bergkamp'lı, Kluivert'lı bir takım hücum zenginliğinden değil yani. bahsetmiyoruz Ne defansta sağlam durabiliyor ne önde. Evet sürprize bak. Gakpo inanılmaz bir turnuva oynuyor. Dumfries olağanüstü mücadele ediyor ama yeterli olur mu Arjantin'e bilmiyorum. Yeterli olursa da bence Arjantin olur sadece. O kadar yeterli olur yani. O kadar Fransa yeterli İngiltere olur. olmaz. Olmayabilir. Evet. Erman abi. Buraya Messi- Pele ile Maradona'nın fotoğrafını koyduk. Ben dedim benimkini koyun diye koymadılar. Evet, bir hata yaptık orada. Şimdi bu halde- Maradona bugün Arjantin'de Messi'nin yaptığı işi o günkü Arjantin kadrosuna yaptırıp şampiyon yaptı değil mi? Yaptı. Bence Messi bu Arjantin'i şampiyon yaparsa arkaya onun da fotoğrafı. Üçüncü o mu olur? Tamam, çünkü çok benzer bir hikaye. Hani hep kıyaslıyorlar ya Maradona, Messi. Evet, bu fırsat geldi. Aldı götürüyor. Bu takım şampiyon yaparsa fotoğrafını sadece buraya değil bence dünyada her yere astırtacak. Ama tek bir oyuncuya bağlı olarak bunu yapmak Çok günümüz futbolunda hiç kolay değil ya. Hollanda ne yapacak? Bireysel anlamda Messi'ye bir savunma mı yoksa takım savunmasında kim yakın olursa mı? Mesela Messi'ye kesin yakın oynayacaklar. ama Hollanda'da hiç öyle bir takım değil. Hani bir oyuncuya birebir vereyim, biraz yakın oynatayım tarzı bir takım da Rıza gözükmüyor. Çalınbay olsaydı yapardım. Rıza Hoca yapar. Peki sana bir soru soracağım abi. Sence Messi Arjantin'i mi şampiyon yapar? Daha yakın duruyor yoksa Mbappe Fransa'yı mı şampiyon yapar? Bence Mbappe'nin yardımcısı daha çok. Yanı çok kuvvetli değil mi? Ama Fransa? Aşırı çok ya. Bence Aşırı çok. şu an Mbappe'nin özelliği Benzema'nın daha yokluğuna farklı. rağmen. Bence Bak Neymar ama- Brezilya Evet. şampiyon yapar. Geleceğiz. Tamam, oraya geçmedik daha. Bir dakika dur ya. Evet, ama bence Mbappe'nin yaptığı yani ben sadece şunu söylemek istiyorum. Sol bekin defanstan topu öne vurduğu yani defans bölgesinden topu uzaklaştırdığı bir topu gol pozisyonuna çevirebiliyorsa o bambaşka özellikler Serseri yani. topu bile yakalıyor. Yani inanılmaz bir şey yani ve bu çok tehlikeli bir özellik bu. Messi'nin özelliğini zaten tartışmıyoruz ama burada başka bir şey var. Defanstan öne topu vuruyorsun, gol Rastgele pozisyonu vuruyorsun. oluyor. Ama- Nasıl oluyor? Evet. Fransa'ya mı geçtik? Fransa'ya geçtik böylelikle. Walker eşleşmesi var şimdi. Şimdi İngiltere Fransa Ne kadar maçı var. formda olmasa da dünyanın en iyi savunmacılarından bir tanesine karşı oynayacak. Mesela ben başlarken ilk programda ben Fransa ve Mbappe dedim favorim. Yıldız adayım da Mbappe'ydi ama
İngiltere'yi seyrettikçe Jude Bellingham sevgisi geliyor. bütün futbolun doğru taraflarını formda oyuncu sayısıyla beraber İngiltere'den yana görüyor. Mesela Fransa İngiltere'de benim favorim İngiltere. Bu bence sürpriz geldi bana bu yorum. Mesela. Olabilir. Yani Fransa diyeceğini tahmin ettim. Olabilir. Ya şimdi son maçını izlediğimizde İngiltere'nin normal hani ama çok ortada bir maç ya. Şimdi Serhat Mbappe hayranlığından bahsetti ki bahsetmemek imkansız. Bence turnuvadaki en fit oyuncu. Abi dakika Makine 90 gibi depar atıyor. Nefes böyle. Hiç. O kadar hazır gelmiş. 2 tane gol attı. Biri sağ çatala, diğeri sol çatala. Gol atmayı bu kadar kolay gösteremez bir oyuncu. Çok fit. Geçemeyeceği oyuncu yok. Walker eşleşmesi inanılmaz olacak. Walker ağır bir sakatlık geçirdiği için kasık. Mesela son maçtaki o çabukluğunu biraz kaybetmiş gördüm. O eşleşmede bilmiyorum. Mbappe yine işler yapabilir. Ama bence Mbappe, Dembele, Griezmann. Saka'yla İngiltere'de de Foden ya da oynarsa Sterling, ikisinde hani bu dörtlüden hangisi iyi oynarsa o taraf kazanır. Bekleriyle abi. beraber Böyle bir de maç düşünmek yani. lazım. Saka Ümit da abi, çok peki, formda. bu kadar Messi Ronaldo tartışması ekseninde Mbappe'nin biraz daha rahatladığı, psikolojik olarak rahatladığını düşünebilir miyiz? Tabii turnuva az içinde? konuşuluyor. Hiç konuşulmuyor mesela Mbappe öyle. yani. Ama Mbappe konuşulsa da aynı performansı gösterir düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu an turnuvaya tam ısınmış durumda. İyi de başladı. Ama turnuva devam ettikçe daha çok formda gibi gözüküyor. Çünkü çeyrek pozisyondan bile gol atmaya başarısı gösterdi. Yani 2 tane öyle bir vuruş yaptı ki ben şeye benzetiyorum bunu. Şimdi söylemiyorum ama Wesley Sneijder'in Fenerbahçe'ye attığı 2 tane gol gibi bir sağa bir sola. Niye söylemiyorsun? Fener arkadaşlar var ya yanımızda. Ben de Semih Şentürk söyleyecek sanki. O da Yani ileriki dörtlü oyuncusu Fransa'nın gerçekten herkesin takımda istediği dörtlü. Dembele olsun, Mbappe, Griezmann, Giroud gerçekten çok önemli işler yapıyorlar. Böyle bir hücum gücün varsa gerçekten yani savunmaya çok fazla düşünmene gerek yok. Abi Giroud bu arada yanlış hatırlamıyorsam son 16'da gol atan senden sonra Milanlı ikinci oyuncu. Evet, ya. ikinci Milan. Milanlı. Öyle de Milanlı. benden sonra adına tarih yazdırdı. İkinci oldu ama olsun. Yani canını sıkmasın yani. Valla yani. Yani şimdi Üzülmesin. böyle gülüyoruz da düşün yani. Tarihi bir olay. Tabii ki. Sen de Japonya'ya atmıştın bu arada. O muhteşem Kornerden. tıraşlı halini. saça Şöyle değme bir var şey mı var bir de golde? bizim işte Ayakkabı. milli takım ne durumda? Şöyle söyleyeyim sana. İşte biz sırasıyla ne oynadık? Japonya, Senegal, Güney Kore. Üçü de gruptan çıktı bu turnuvada. Üçü de elendi gerçi ama bizim nerede olduğumuzu gösterdiler. Tabii, onlar Türk tekrar futbolu ediyor. olarak. Aynen Oynuyor. öyle. Ya onlar oralara oynamaya devam ediyorlar. 2 O kere açıdan. Brezilya ile oynanır mı abi ya? Nasıl bir şans? Allah istemedi bizi şu an. Bir de Ronaldo'lu, Rivaldo'lu Brezilya, Ronaldinho'lu Carlos'lu, yani. Kafulu biraz. Zaten Dünya Kupası'nı aldılar. aldılar. 2002'de. Hak etti. Çok hak Sonra da edilmiş yok. bir 20 sene Dünya oldu. Kupası. Demişken o zaman şimdi Dur. alabilir mi onu konuşalım. Oradaki eşleşmenin en önemli ayrıntısı nedir biliyor musun? Kimin kazanacağını belirleyecek. Bir tarafta Upamecano ile Varane var. Diğer tarafta da el bombası Stones'la Maguire var. O Yani da el bombası. diyorum ki ben top Maguire'a gelince bütün İngiltere titriyordur herhalde. Eyvah topu Öyle nereye oluyor zaten. atacak diye. Bayağı Şimdi eleştiri herkes var. öndeki dörtlülerden bahsediyor ama abi o kadar stoper tandemleri arasında fark var Bu ki. şey gibi. Şimdi bir de üstüne İspanya'daki, gelecek oyuncu Moreno Mbappe. gibi. İşte Evet, yani biraz süratli Anladın mı gelecek. Mesela Onda hiç Stones- kimse itimat etmiyor. Çok sakat Ona da hiç gözüküyor. kimse. Murat. Morata Pardon, için. Ama İngiliz stoperlerde herhalde Serhat abi Fransızlar çok ağır basıyor komple Evet. kadroya baktığımızda. Ya bence etkileyici maç hem İngiltere tarafında da çok süratli oyuncular var. Maçın kaderini süratine değiştirebilecek. Bu tarafta da Mbappe var. Ama Mbappe'deki fulelik başka bir şey. Çok tehlikeli. Yani ben bir defans oyuncusu olsam çok rahatsız olurum yani. Yani ya topu hemen ilk hamlede yani arkadan falan oyun kurmaya şu bu falan çok sıkıntı yaratabilir. Çünkü dengesiz. Dediği gibi çeyrek pozisyondan artık çatala falan atmaya başladı. Saçmalamaya başladı. Ve böyle bir oyuncu artık herkes için tehdittir. Çünkü açıldı, ısındı turnuvaya. Evet konuşulmuyor diyoruz ama hani bence asıl konuşulması gereken oyuncu Mbappe yani. Zaten sonunda İnanılmaz bir performans konuşabiliriz. gösteriyor. genç yaşına Şöyle rağmen bir de durum var. müthiş bir İngiltere- konsantrasyon. 24 bir açlık var yani. 24 yaşında Evet. 2018'de Dünya Kupası apoleti var. İkinciyi aldığını düşünsene. Bak İşte uğraşıyorlar hala. Böyle Ve bir Fransa şey yok. Fransa rekorunu kıracak. Alabilir mi? 15 Alabilir gol mi galiba yani? Fransa'nın rekorunu onu kıracak. Fontaine. Şimdi şunu söyledi. Erman abi söylemişti galiba. Yani 24 yaşında veya o yaşlarda Messi bu Dünya Kupası'nı alamadı. En iyi döneminde. Evet. Şimdi bu en iyi döneminde oynuyor.
Almanya'da gidiyor. Adım adım yakın. Ve aslında biz buraya acaba onu asacağız mı? Yani o da çok büyük bir Kulüp hikaye. kariyerinin biraz daha ilerlemesi lazım. Önemli değil. Biraz. Bu çok Bence önemli. alırsa hak eder. Serhat Hak eder. ikinciyi almaya gidiyor. Yani İkinciye üst üste Yani Messi'nin Ve almasıyla inanılmaz bir şeyler onun alması gösteriyor. aynı değil ama. Bu arada hep erken final Messi diyoruz da çünkü bu işte çok erken kulüp final. bazında çok fazla şey yaptı. Ama Yani evet de İngiltere, Fransa tam bir erken final de mesela abi Harry Kane'i konuşmak lazım. En önde oynuyor. On Bir numara kırılıyor. gibi. Markajı çok zor bir oyuncu abi. Bütün forvet oyuncularına mesela dünyanın en iyi orta saha tandemi şu anda Anderson mıydı? Henderson'la Bellingham da olabilir. Ya Bellingham mesela bir 11 yapacaksak turnuvanın 11'i benim orta sahada ilk yazacağım oyuncu Bellingham. En iyi Yani. genç oyuncu çok kesin iyi. olacaktır yani. Evet. Adaylardan biri kesin olacaktır. Ya çok Jude formda Bellingham. oyuncusu var Ve kulübesi İngiltere'nin de ya. çok zengin bir kulübeye Evet. sahip İngiltere. bir anda Rashford falan Mason giriyor. Mount orada. Aynen öyle. Grealish var, Grealish, Rashford var. Foden falan. Sterling yok. Sterling yok. Sterling Evet. gelebilir tekrar. Gelebilir, Onun sıkıntısını gelebilir. gidermiştir herhalde orada. İlk oyundaki değişiklik o değil mi Ümit abi? Hı. Foden, Rashford, Grealish girdi Grealish ilk girdi, oyunda. evet. Oyuncu Ve değişikliğine gol attı, baksana. Rashford attı, Grealish attı, goller attı. İngiltere Aynen. daha çok topa Küfür sahip gibi. olmak isteyecektir yine. Küfür Fransa. gibi abi. Çok Bu sıkıntı da bir Mbappe'nin oyuncu işine abi. gelebilir. Şöyle bir durum var. taraftan. İngiltere Senegal maçında aynı şekilde mesela 4 maçı da %60'ın üstüne tamamlayan bir İngiltere var. Topa sahip olma adına. Ama Senegal'e karşı topa sahipken kaybettiği toplarla Senegal iyi kullanamadı. Onlar da aynı şekilde çok pas hatası yaptılar. Fransa eğer bu topları kaparsa işler çok farklı olur. Yani Tabii, bir eğer anda ceza kesebilirler. ceza keserler %100 yani o kadar çok top kaybeden oynamaz Fransa. Senegal gerçekten çok önemli yani oluşmayan pozisyonlar oldu. Final pası atamadılar veya çok erken top kaybı yaşadılar. Bu Fransa karşısında böyle olmayacak. Yani İngiltere çok daha temkinli olması gerekiyor. Luke'la Walker kariyerinin en zor maçına çıkacaklar Mbappe ve Dembele'ye karşı. Kesinlikle. Bak oradaki o birebir mücadele bence Ben maçın mesela Keş'i de çok beğendim gidişatını Avustralya'da. belirleyecek. Mbappe'ye karşı çok iyi işler. Değil mi? Evet, Avustralya evet, oynamıştı. Mbappe'ye karşı çok iyi işler yaptı. Keş. Ki Keş de çok önemli biliyorsun normalde. Lazım. Her takıma lazım. Maçtan sonra da açıklama yaptı. Her takıma Keşsiz lazım. olmaz. Dünyada Keşsiz gördüğüm en olmaz. çabuk Keş her zaman asistan iyidir. dedi. Evet yani. Maçtan sonra da hakkını haklı. verdi Mbappe'nin zaten. Sağ olsun ama hakikaten öyle yani. Hani takdiri önemli tabii ki. işte Ama bence İngiltere yani böyle Dünya Kupası'nı alacak gibi çok iyi takım. Bana ama o şeyi vermiyor heyecanı. Kitleniyor bir Yani yerde. bence Fransa'yı elerse Ama yol çok Çok açılacak. toplan Kimi- eveliyorlar. Yani buradan Bazen kazanan aşırı bence yani. finali Ya görecek Frans- takım olacak. eğer Fransa'yı elerse ben diyorum ki karşı taraftan kim kalırsa kalsın Passport finale. gelecek oradan. Pasport'taki Biri. evet. Bence orada çok büyük sıkıntı yaşayacak. Bence de kesin. Ama Fransa geçerse Fransa finale kadar gider ve Dünya Kupası'na uzanır. Öyle bir havası var. Onu demek istiyorum. Zamanlaması enteresan değil Onun mi? o güveni bana vermiyor İngiltere. Mesela devre arasında ilk defa oynanıyor tarihte. Evet. Bence İngiliz milli takımının da fiziksel olarak en iyi olduğu zaman. Premier Lig çünkü Yani o gitmedi. Premier Lig'deki yıpranmışlık yıl sonunda oynandığı zaman Ortaya İngiltere milli takımına çok yansıyordu. Ama şimdi daha az yıpranmış ve daha formda bir İngiltere takım var. Sanki benim adayım şu anda. Bence Yalan yok. o yüzden de tempolu bir turnuva izliyoruz. 20-25 maç oynayıp geldiler. Sezon sonunda 50-60 maç oynayıp Ki geliyorlar. Premier Lig temposu. Hepsi fit yani genelde Evet. o yüzden. Doğru. Bence buradan çıkan takım kesin finali görecek. Yani bir Fransa İngiltere'den çıkan takım eşleşmeden ama Pas unutmayalım. diyorsun. Bence diğer taraftan da ya benim final adayımdı. Favori hatta şampiyonluk adayım Brezilya'ydı, onu konuşalım. Nihat abi Brezilya milli takımından girişte de bahsettik. Valla Yani Brezilya şu ana korkutucular. kadar ya kura şansı mı var diyelim ne diyelim böyle çok güçlü rakiplere karşı oynamadan ama maçların hakkını vererek ofansif anlamda defansif anlamda iyi oynayarak buraya kadar geldi. Rakip Hırvatistan. Büyük ihtimal geçerler. Hırvatistan böyle çok beklenti altında oynayarak buraya geldi. O da Livakovic'in penaltı performansıyla Evet. tabii turu atladılar. Brezilya abi öyle bir takım ki yani geride Thiago, Marquinhos, forvet arkası koysan oynarlar. Düşün Richarlison'a verdiği pastı veren Thiago ya tekte nasıl dokunuyor? Orada ne işin var? Ya inanılmaz. Niye oradasın? İnanılmaz. Oğlum sen niye oradasın ya? Richarlison belki oyunun içinde yok ama birden bir çıkıyor. Turnuvada 3 gol atıyor. İkisi turnuvanın en iyi golleri dersin yani. Acayip goller. Diğer tarafta Rafinha inanılmaz ısındı. Son maçta çok beğendim performansını. Gol atmamasına rağmen 2 tane gol de atabilirdi. Neymar sakatlıktan döndü ama Neymar'ın sahada olmasından mutlu olan diğer oyuncular performansı artıyor. Çünkü öyledir. Bazı oyuncu sahada oldu mu güç katar. Ya Vinicius
Real Madrid'deki performansın aynısını aldı, Brezilya'ya taşıyor. Casemiro koşmadık yer bırakmıyor, gidiyor ön tarafta voley çatala inanılmaz gol atıyor. Yani böyle bir takım. Dört dörtlük. Tribün desteğini hiç söylemeyeyim. Dünyanın en baba yıldızları tribünde destekliyor yani. Yani bir de şöyle bir şey var, bak fotoğrafı da burada, geçmiş olsun dileyelim. Evet. Pele ile birlikte de bir motivasyon almışlar. Pankart açıyorlar, çekiyorlar. gol atıyorlar, teknik direktörüyle beraber seviyorlar. ediyorlar. Kolej havası, aile ortamı deriz ya. Bunu da elde etmiş bir Brezilya. 2002'den sonra bu turnuvayı kazanmak istiyor. Dans etti, Harry Kane'le falan kızıyor hani danslarına. Harry Kane de çok Yok. agresifti biliyorsun. Roy Keane. Roy Keane. Keane, pardon ya Harry. Roy Keane. Harry'yi konuşa O daha oynuyor. Roy Keane Keane arkadaşlar bilir. Gereksiz Orta dedi. sahada ısıran, inanılmaz. Sakatlayan böyle, yani resmen. gülmez. Tabii. O işte o sambalara kızmış biraz. Ya Brezilya'da bununla meşhur. Attığı her golden sonra dans ediyorlar. Maça giderken dans Evet, ediyorlar. futbol şovdur Rahatlar zaten. abi. Ya. Yani Yani bu bu da şov. güzel yanları Brezilya'nın gösterdiği şu anda. Ama Yani- Brezilya turu geçer. Rahat geçer. Diğer taraftan da Arjantin gelirse müthiş şaka eşleşme. gibi orada da ayrı Onu- bir final olur yani. Olursa eğer konuşacağız. Evet. Ümit abi Neymar döneminden konuşmuştuk programdan önce otururken. Neymar da turnuvadan önce şortuna 6. yıldızı yapmıştı. Yani biz zaten şampiyon olduk yani olmaya geliyoruz mesajını daha turnuva başlamadan da vermişti. Bir de telefonunun Keşke- Telefonda da Dünya Kupası fotoğrafı. Keşke dövme yaptırsaydı onu normalde. Yani öyle, Garanti olsaydı. öyle gözüküyor şu anda. Gerçi Hırvatistan şu an olmaması gereken yerde bana göre. Yani Belçika maçında elenmesi gereken Hırvatistan'dı. Son pozisyonlara baktığımızda. Japonya maçında aynı şekilde penaltılardan devam ettiler. Brezilya çok ağır basıyor bu maçta. Yani Hırvatistan son oynadığı turnuvaların 8 maçın 7'sini uzatmaya götürdü gerçi. Ama Brezilya karşısında çok çok zorlanacaklar. Çünkü Brezilya dediğin gibi istediğin zaman tempoyu yükseltiyor, istediğin zaman tempoyu alıyor. Bireysel olarak çok iyi durumda ve Messi Arjantin için ne kadar önemliyse Neymar Brezilya için o kadar daha önemli. Değil mi? Yani yokluğunda Gerçekten- anladık onu bir maç yokken. İki maç. Kesinlikle hissediliyor yani Neymar'ın varoluşu. Dediği gibi Nihat'ın takım arkadaşlarına çok farklı bir moral veriyor. Çok farklı bir duruma sokuyor ama Neymar vazgeçilmez. Ki bu sakatlıktan, bu kısa arada sonra O bilek davul gibiyken Evet, dönmesi de ayrı bir sağlık ekibini kutlamak gerekiyor. yani Neymar da çok özen göstermiş. Yani sabaha kadar çalışmış. Yani o ayağın o halinde biz konuşmuştuk abi seninle. Bir şey Programda. vardı hatırlarsan bir Dünya Kupası'nda Baresi ilk maçta sakatlanmıştı. Sonra finale Evet, yetişti. final. Menisküs ameliyatı olmuştu. Bu biraz daha erken döndü. Biraz daha erken 2 maçta döndü. Neymar. Brezilyalılar güzel insanlar. Ben seviyorum Brezilyalıları. Hayalleri güzel. Richarlison futbolu bıraktıktan sonra ada, kız arkadaşlarıyla. Yani bunları da sahaya yansıtıyorlar. Bundan Bunları besleniyorlar. konuşmuştunuz değil mi? siz? Tabii. Hayalleri güzel insanlar. Hayallerinde adım adım Dünya Kupası'na doğru gidiyorlar. doğru gidiyorlar. Ama bundan yani bizim Dünya Kupası'nda olduğumuz Dünya Kupası'nda Ronaldinho'lu, gerçek Ronaldo'lu o dönemde finale her otobüsü yıkarak gittiler. Zamba yaparak gittiler yani. Buraya da öyle geliyor. Yani bu burada da maçlarda öyle öyle gidiyorlar. yani. Onlar öyle yani. Rahatlar. Ne bileyim soyunma odasına topla oynaşmalar falan. Hani şimdi her hoca, her takım, her kültür, her şey farklıdır. Bizde mesela topla 2 sektirsek topu bırakın maça konsantre olun diyebilirler. Böyle hocayla karşılaşabilirsin. Yani bizde derken Türkiye için demiyorum bunu genelde. Yani bunu Avrupa'da da mesela bir takımda diyebilirler farklı. Biri müzik dinleme der, biri kulaklığı çıkartır. Herkes farklı. Brezilya'da bence istedikleri gibi. Serbestler. Tribündeki destek, her şey. Yani iç içeler. Beraber yemeğe gidiyorlar. Dünya Kupası oynanırken Ronaldo ile yani eski şimdi mesela belki bizde derlerdi ki dışarıdan eski oyuncularla kontak yasak diyebilirlerdi mesela. Adam oraya röportaj Olabilir veriyor anladın mı? yani Her hocanın Ronaldo'ya. farklı dizisi var. Buna saygı duyuyorum. Bu yanlış bir şey demiyorum. Ama Brezilya bu şekilde yürüyor. Ve doğru da gidiyor işler bence. Futboldan keyif almasalar bu kadar başarılı olamazlar. Mümkün değil. Alırsan onu evet şimdi doğru söylüyorsun. O yüzden Roy Keane kızıyor zaten. İngilizler asla futboldan bu kadar farklı bakış açılarıyla keyif İrlandalılar. almıyorlar. Onlar da alıyorlar. Çok da bağlılar futbola. Ama onlar bunu daha ciddi olarak bir iş olarak yapıyorlar. Ama Brezilyalılar keyif alıyor. Abi Türkiye'de bir oyuncunun golü atıp gidip teknik direktörle dans ettiğini hayal edip Serhat'ın düşünsene gittiği Şenol Hoca ile dans ediyor. Olur mu da? Yani anladın mı? Olmaz Benim ya. aklımdan o geçti.
Bir Ya- düşünüyorum şu anda. Mümkün değil. Breakdance yaparlar. Onu bunu Hayır, bırak da. dansları düşünüyorum. Ne oynayabiliriz diye. Horon oynarsın. Horon Olmuyor. Horon oynarsın. Onu bile oynayamayız. Ya, Yanarız. hayır neden? Aynı anda milli takımda oldukları için Evet. söyledim. Evet. Yani bizim bir maç sonra işler kötü gittiği an o görüntüler Önümüze 20 gelir sene abi. falan senin önüne gelir. Aynen. Biz hayattan, futbolda keyif aldığımız gibi onlar gibi bakamıyoruz meseleye. Abi nasıllar ya? Beraber dans ettiler. Benim için Dünya Kupası'nın fotoğrafı o. Erman bunlar Bir Teknik- o bir de Ronaldo'nun Teknik çekilişi. direktörüyle Richarlison. Evet. Richarlison. Dans ettiği an abi. Ben- Ben ilk Erman, defa görüyorum Erman. teknik direktörün oynadığını. Ve yakıştı adama. Erman, Tuhaf değil mi? Dans bilmeyen futbolcuları da yok bu arada. Herkes hani oynuyor. altyapıda kesin dans dersine de gidiyorlar ya. Şunu da Kesin söyleyeyim. ya, hepsi biliyor. Nihat, Hoca da dahil. Neymar var ya. O penguen dansı. O takımın- ne ya? O takımın tekme paratöneri Neymar. Evet. Yani Brezilya'dan rahatsız olan herkes Neymar'a tekme atıyor. O yüzden Neymar'ın oynaması önemli. Rahatlıyor. Anladın mı? O Rafinha paketa falan rahatlıyor. paketa falan rahat oynuyorlar, anladın mı? Gelen Neymar'a vuruyor abi. O da iyi kaldırıyor bunu yani. Hiç çok fazla rahatsız olsa bile abi çok büyük oyuncu Neymar ya. Şimdi biz Kafa da böyle olgun. O da Mbappe Mbappe o da konuşuyoruz. bence az konuşuluyor. Messi konuşuyoruz falan ama Çok az bu konuşuluyor kadar bence. özel yıldızın Kesinlikle. arasında gölgede kalmasın. Neymar çok büyük oyuncu ya. Pozisyonu da hani- olgun görüyorum bir de onu çok böyle. Tam kaptanlık yapıyor takıma. Neymar. Ki bu kadroda ön plana çıkmak çok da kolay değil yani Brezilya takımı. Herkes çıkabilir ön plana. Yani. Vinicius Aynen bence şu anda öyle. ön planda mesela. Ama Neymar'ın oradaki varlığı da hani o kenardaki oyuncuları da biraz rahatlatıyor sanki Ümit abi. O Tabii. Vinicius'a çok alan açıyor. Yani nasıl Kane için bunu söyledik. Neymar'ın da oradaki Tabii. pas bağlantısı hem Rafinha'yı hem Vinicius'u müthiş rahatlatıyor. Yemin ederim pası atanı Neymar sandım ilk. Thiago Silva'nın attığı topta Evet. onun orada ne işi O var abi? kadar kaliteli. Ben onu Neymar atar diye düşündüm. Ya adamın stoperi o pası atıyorsa Forvet'i neler yapar? o takımla nasıl baş Ya edeceksin bir şey yani? Çok söyleyeyim zor. mi? Brezilya şöyle de moral bozuyor. Rakip pozisyona girdi değil mi Güney Kore? Abi Alisson duvarı var ya. Kalede çok iyi. Ya kaleci de yani neler çıkardı? 2 tane net. Atamadı. O sonun karşı karşıya kaldığını çıkardı. Ya böyle de bir kalecileri var yani. Arkasında Hani yer- şu an Tecrübeli, inanılmaz bir takım. yetenekli, genci hepsi bir arada oynuyor Evet. Brezilya'da. Yani futbolda yaş olarak 28 en iyi yaştır değil mi futbolda? Yani tecrübe sahibi oluyorsun, bazı şeyleri görmüş olursun. Şu anda yaş ortalaması 28 Brezilya'nın. Şampiyon ortalamasıdır hatta o. 27-28 arası hep şampiyon ortalaması. Aynen, yani o yüzden o harmanlamayı çok iyi yapmışlar. Hem tecrübeli hem genç. Yani baktığınız zaman Thiago Silva 39 yaşında, 38-39 yaşında. Vinicius Junior 22 yaşında. Abi Casemiro. Yani Casemiro. orta sahadaki işte Richarlison 25-26. Yani Paketa kaç o yaşında karışımı acaba? çok iyi yaptılar ki. Paketa da Thiago çok iyi Silva oynuyor amcası ya. yaşında ya. Amcası yaşında. 20 yaşlı 39 çok farklı farklı, mesela. çok Paketa Çok iyi da olmuş. Latince'de hani paket anlamına gelir. Paket. Bu başka bir paket. Paket ediyor. Güzel bir yaşam değil mi? Herkesi paket ediyor. Paket paket ediyor yani. Rakipleri paket eden bir tavrı var. Paket eden çok iyi futbolcu. Yani Brezilya, Arjantin veya Hollanda eşleşmesi olacak. Diğer tarafta Fransa, İngiltere galibi, Fas, Portekiz galibiyle eşleşecek. İki tarafında çok ağır basan takımları sanki Brezilya ve Fransa gibi konuştuk. Erman abi İngiltere olur dedi ama Ya kadro şöyle olarak genel olarak benim sezonun daha başlamadan önce Dünya Kupası favorim Fransa'ydı. Ama temposu İngiltere'nin daha yüksek mesela. Bir tek stoper zafiyeti var. senin orada bir çekincen var. Onu aşabilirlerse yani top orta sahaya geçmeden hata yapmazlarsa İngiltere'yi çok şanslı görüyorum ben. Ama Brezilya'nın yolu yani finalde bir takım şu anda söyleyecek desek herhalde Brezilya mı dersiniz? İlk adını yazdıracak olarak. Sadece Messi ile Arjantin Brezilya'yı elerse benim için büyük sürpriz. Benim için de öyle. Ben de katılıyorum. Tabii Hollanda'yı geçtikten sonra Geçerse geçerse. tabii. Hollanda'ya geçer sanki ya. Ben öyle- Brezilya bu Ben de öyle tarafta daha ağır duruyor. Çok ağır duruyor değil mi orada? Ama mesela turnuva başlamadan gönlüm Messi Arjantin ama bu futbolla çok umut vermiyor ama her maçında hikayesi farklı. Bunlar Güney Amerika'da birbirleriyle oynadığında kıra, Kanlı vura bir- vura, kıra Tabii. kıra bir şeyler oluyor yani. Öyle de bir maç izleyip belki Arjantin Şu ana kadar Brezilya'yı 10 kişi geçer. kalan takım var mı peki Dünya Kupası'nda? Kırmızı kart gören takım oldu. Oldu, değil mi? Oldu. Grup aşamalarında Yine oldu. de Fas'ı es geçmemek lazım. Pasa bir parantez Rica açmak ederim. lazım. Çok merak ediyorum ben de Portekiz Fas maçını. Fas 9 kişi de kalsa gene gol yemez ben sana. Tam bir teknik direktör değil mi ya? Açıklaması oldu. Yani Fas'ın hocasının da açıklaması çok iyiydi ama. Ümit abi Ma- aradı maçtan sonra. Maçtan önce şeydi abi. Maçtan sonra Ümit abi aradı. Teşekkür etmek için. Kimse dedi bizi böyle buralara geleceğimizi Hayal edin dedi. düşünmüyordu. Hayal Ümit edin. Davalay'ı Nat Spor dedi. Teşekkür Dinledi ederim. değil mi? Tabii. Tabii. Hayal edin açıklaması çok kıymetliydi bence. Yani buraları biz niye hayal etmiyoruz? İşte artık buradayız. Devamında hayal edeceğiz dedi. Bakalım neler olacak abi. Kura şansı da varmış bu arada.
Yani şimdi Arjantin ile Brezilya ile İngiltere ya da Fransa ile oynamıyor. defa rahat Yine maça eleyebileceği bir takımla oynuyor. Rahat maça çıkacak bir defa Armani. Onu dedim ya. Kaybedecek Şu eşleşmeye hiçbir şey baktığında Evet, kazandı Evlat artık kazandı. Kazandı. Portekiz kazandı. gibi gözüküyor onlar. Evet. Ses getirdi şu an fark. Yani Yani eleyebileceği. İngiltere, Ama sürprizi Brezilya, şu anda o. Tabii. Fransa Arjantin. ve Arjantin buradan çok zor çıkardı. Doğru. Çıkabileceği tek rakip bence Portekiz. Portekiz. Portekiz'i küçümsemiyorum kesinlikle ama o bence. Sevgili hocamızın bir sözü vardır. Kaybetmek kolay, kazanmak Kolay. kolay. Aynen. Fas için bu geçerli. Hani o rahatlıkla Şenol her Hoca'nın şey mı? olabilir. Şenol Hoca'nın mı? Fatih Hoca. Ha yok Şevgili Hoca dedi ya milli takımdan bahsedince dedim Şenol Hoca'nın herhalde. Abi ağzına sağlık. Senin Programın teşekkür sonuna ederim. geldik. Mediamarkt'ın sunduğu Zoom bitti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.